antienfektif ilaçlar grubunda yer alan Azithromycin tablet, her biri 250 mg veya 500 mg'lık, içerisinde 3 adet tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır. Azitronun etken maddesi azitromisindir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak Azithro tablet kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Azithro tablet nedir, niçin kullanılır? Bu ilaç makrolit adı verilen antibiyotikler grubuna aittir. Bazı bakteri ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Azithro tablet genel olarak şu durumlarda kullanılır: sinüzit, farenjit ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde, bronşit ve zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde, selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde ve kamidya enfeksiyonu gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Azithro tablet bununla beraber bakteriyel göz enfeksiyonları gibi diğer bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde de kullanılabilir. Azithro tablet bazı diş ve diş eti enfeksiyonlarında doktor tarafından uygun görülürse kullanılabilmektedir. Azithro tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı her zaman o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Azithro'nun normal kullanım dozu günde 1 tablettir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisinde günde bir kez 1000 mg alınır. Diğer tüm kullanım alanlarında toplam doz 3 gün boyunca günde bir kez 500 mg olmak üzere toplam 1500 mg'dır. Tabletler bir bardak dolusu su ile birlikte çiğnenmeden bütün olarak alınmalıdır. Azithro'nun yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınması önerilir. 45 kilogramın üzerindeki çocuklarda Azithro tabletin erişkin dozu uygulanır. 45 kilogramın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formu tercih edilmelidir. Kullanmanız gerekenden fazla Azithro tablet kullanırsanız kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuza danışmanız önerilir. Azithro tabletin bir dozunu almayı unutursanız hatırladığınız anda bu dozu alınız. Eğer bir sonraki dozun zamanı yakınsa unuttuğunuz dozu atlayıp unutulan dozları telafi etmek için çift doz almayınız. Azithro tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır: İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Karaciğer problemleriniz varsa ve migren tedavisinde kullanılan ergotamin veya türevlerini kullanıyorsanız Azithro tabletleri aynı anda kullanmamalısınız. Böbrek hastalığı, kalp hastalığı, toplum kaynaklı enfeksiyonlar, bakteri veya bakteri toksinlerinin kana karışması şüphesi, hastanede yatış durumu, ileri yaş, ciddi güçsüzlük, karaciğer hastalığı veya ishal gelişmesi durumlarında Azithro tablet dikkatli kullanılmalıdır. Azithro tabletler doktor tarafından önerilmedikçe hamilelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Bu ilaç laktoz monohidrat içerir. Laktoz veya diğer şekerlere karşı intoleransınız varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Azithro tabletler diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle kullandığınız tüm ilaçları doktorunuza mutlaka bildiriniz. Azithro tabletin kullanımıyla görülebilecek olası yan etkileri ise şunlardır: İlacın kullanımıyla çok yaygın olarak ishal, karın ağrısı, bulantı ve gaz görülebilir. Bu yan etkiler 10 hastanın en az birinde görülür. Yaygın yan etkiler arasında ise baş ağrısı, baş dönmesi, karıncalanma, iğne batması hissi, deride uyuşma, tat bozukluğu, iştah kaybı, görme bozuklukları, duyu kaybı, kusma, hazımsızlık, döküntü, kaşıntı, eklem ağrısı ve lenfosit sayısında azalmadır. Bu yan etkiler ise 10 hastanın birinden az ancak 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.